Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu yayınımızda sizlerle birlikte şirketlerin döviz korumalı mevduat hesabına geçişleri ve bunlarla ilgili miktarları açıklayacağız. Bunun dolar kuru üzerine etkileri neler olabilir? Bu video içerisinde sizlerle birlikte bunu konuşacağız. Ayrıca Sayın Maliye ve Hazine Bakanı Nebati'nin şirketlere tanımış olduğu kolaylıklar ve bu kolaylıklar neticesinde de şirketlerin son zamanlarda 17 Şubat tarihine kadar ellerindeki döviz miktarının bir kısmını Merkez Bankası'na aktarması konusunda bir faiz garantisi, 2 kur koruması ve 3 kurumlar vergisi istisnasından faydalanacakları yönündeki açıklamasının ardından e, dövizlerini Merkez Bankası tarafına geçirmeye başladılar. Bu videomuz içerisinde şimdi sizlerle birlikte bunu zaten konuşacağız ve teknik analiz yöntemlerinden faydalanarak da kendi analizlerimizi burada gerçekleştireceğiz. Evet, yayınımıza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atıp şu an yayınımızı dışarıdan seyreden tüm arkadaşlarımızı, tüm yeni dostlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Evet sevgili dostlarım, şirketlerin TL döviz korumalı TL mevduat hesabına geçişlerindeki miktar bazı kaynaklara göre 3,3 milyar dolar civarında, bazı kaynaklara göre ise 4,8-5 milyar dolar civarına yaklaşmış durumda. Bu durum dolar TL kurunda ne gibi etkiler yapabilir? Bu durum ilk etapta kısada dolar TL kurunda aşağı yönlü bir ivmelenme veya dolar TL kurunu sabit tutmada bir müddet etkili olabilir. Fakat ilerleyen dönemlerde şirketlerin tekrardan dolarlara ihtiyaç duymasından kaynaklı olaraktan şirketlerin döviz kullanma ihtiyaçları doğacaktır. Gerek borç ödemeleri gerekse ülke dış borç ödemeleri dolayısıyla tekrardan swap ödemelerini de ayrıyetten bunun içerisine eklersek Merkez Bankası'nın rezerv durumlarını da göz önünde bulundurduğumuz vakit dolar TL kurundaki aşağı yönlü hareketler her zaman bir alım fırsatı olarak maalesef ki vatandaşlarımız tarafından tekrardan değerlendirilecektir diye ben düşünmekteyim. Yani bu uygulanan sistem kendi içerisinde kendi cebindeki parayı bir yönden yani döndürmek gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Yani cebinizden çıkan parayı eşinize veriyorsunuz. Eşiniz o parayı tekrar size veriyor. Türkiye'yi de böyle bir aile şirketi gibi düşünecek olur isek arkadaşlar, yani vatandaşın aile içerisindeki parası, şirketlerin aile içerisindeki parası gene aile içerisinde dönmüş durumda. Benim bu sistemdeki korkum arkadaşlar, bu paraların dışarıdan bir döviz destekli, yani dışarıdan bir dolar girişi destekli olmamasından kaynaklı. Eğer ki Sayın Nebati'nin Londra'ya yapmış olduğu ziyaret sonrasında bir yatırımcı furyası yakalayabilir isek, Türkiye'ye yatırım yapmaya şirketler gelebilir, bir sıcak döviz girişi Türkiye'ye sağlanabilir ise buradaki içerideki döviz korumalı mevduat hesaplarındaki parayı uzun bir süre döndürebiliriz ve geri ödemelerinde herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Ve bu da ülkemiz açısından gerçekten olumlu bir sonuç doğurabilir. Fakat bunun tutabilmesi için dışarıdan tekrardan bir kaynak girişinin sağlanabilmesi de şart. Bu kaynak girişi mutlaka yabancılar tarafından şu an itibariyle bir sıcak para girişiyle sağlanması gerekli. Buradaki risklerin, gene önümüzdeki baktığımız risklerin en büyüklerinden iki tanesini sayacak olursak arkadaşlar, birincisi enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü artış. İkincisi ise Fed'in ilerleyen günlerde bir faiz artışı yapma durumu. ABD'deki enflasyon verilerinin çok yüksek çıkmasından kaynaklı olarak Fed'in artık Mart ayı içerisinde, belki de Mart'tan daha erken bir süre içerisinde agresif bir faiz artışına gidecek olması.
Bu da gene bizim Merkez Bankası rezervlerimizin eksilerde olmasından kaynaklı olarak tekrardan ülkenin dışa bağımlı yarı mamul veya ham mamul alımında kullanmak üzere harcaması gereken, dış borçlarını çevirirken harcaması gereken bir dolara ihtiyacı olacak. Bu ihtiyacı karşılamak için ise arkadaşlar ya Merkez Bankası ya da bankalar dolayısıyla bu işlerin gerçekleştirilmesi olayı olacak. Ayrıca döviz korumalı TL mevduat hesapları herhangi bir şokta, yani yukarı yönlü bir atakta hazineye tekrardan ekstradan bir yük getirecektir. Bu yükün de karşılanabilmesi için Merkez Bankası'nın bol bol para basması maalesef ki gerekli olacaktır. İnşallah tekrardan böyle bir dolar şoku veya dolar kuru ataklarıyla bizler karşılaşmayız ve Merkez Bankası'nın da para basma durumları oluşmaz. Çünkü para basıldıkça, para bollaştıkça, yani TL iç piyasada bollaştıkça maalesef ki bu enflasyon tarafına olumsuz yansıyacak. Hem enflasyon tarafından olumsuz yansıyacak bir durum, hem de kur tarafından olumsuz yansıyacak bir durum her türlü gene biz vatandaşlara yansıyacaktır. Bunların geri ödemelerinde maalesef ki gene enflasyonist bir baskının hissedilmesiyle zaten şu an geçim derdinde olan vatandaşların daha da çok etkilenmesi durumu doğacak. Riskler tarafına baktığımız zaman riskler tarafında özellikle enerji arkadaşlar, enerji fiyatlarındaki petrol fiyatlarının 100 dolar ve üzerine doğru çıkma ihtimalleri oldukça yüksek. Bu ihtimaller doğrultusunda enerjiye yapılacak petroldeki her artış maalesef ki bizim iç piyasamızda veya global dünya çapındaki piyasalar üzerinde girdi maliyetlerini de yükseltmekte. Avrupa gibi parasının rezerv olduğu bir ülkede bile enflasyon beklentilerinin çok çok üzerinde çıktı. 7,2-7,30 civarında bir enflasyon beklentisi varken 7,50 civarlarında gelen bir enflasyon, bu enflasyon beklentisi ve verisiyle birlikte de Fed'in Şubat ayı içerisinde de acil bir toplantı yapma ihtiyacı piyasalarda konuşulmakta arkadaşlar. Böyle bir durumda acilen Fed'in toplantı yapma durumunda getirebilir. Diğer yandan İngiltere Merkez Bankası'na baktığımız zaman BOE'de gösterge faizini geçtiğimiz günlerde 0,25 bas puan daha arttırarak 0,50 bas puan seviyelerine doğru çekmiş durumda. İngiltere Merkez Bankası'nın bu yapmış olduğu faiz artışı, ABD'nin yapacağı bir faiz artışı, agresif bir faiz artışı, buna şimdilik Avrupa Merkez Bankası pek eşlik etmiyor. Ayrıca Japonya Merkez Bankası da bir faiz arttırımı düşünüyor. Çin faizlerini arttırmadı. Onlar da tam tersi bizim gibi faizlerinde düşüşler gerçekleştirdi. Dünya çapında bir kargaşa. Bu kargaşanın da dünya genelinde bir enflasyon korkusundan kaynaklı olarak yaşandığı da görülmekte. Avrupa Merkez Bankası bu enflasyonist baskıya ne kadar dayanabilir? %5'ler, %6'lar civarında şu an Avrupa'da bir enflasyon var. Bu enflasyonun ilerleyen günlerde Avrupa'yı da zorlamaya başlaması Avrupa Merkez Bankalarının da bu faiz arttırım furyasına katılmasına sebebiyet verebilir. İşte bununla ilgili analistlerin ve uzmanların yorumları mevcut. Böyle bir durumda arkadaşlar ABD çok hızlı bir şekilde tarihinde görülmemiş miktarlarda piyasadan tahmin edildiği üzere 2,2 trilyon dolara yakın bir parayı çekebileceği söylenmekte. Goldman Sachs ve Citi grubun yapmış olduğu açıklamalar, onlar da Fed'in önümüzdeki günlerde arkadaşlar, önümüzdeki aylarda bir faiz artışı döneminde 3 veya 5 agresif faiz artışında beklediklerini dile getirdiler. Bütün bunlar neticesinde dolar TL kuru şirketlerin
yapmış olduğu döviz tevdiat hesaplarına e, bu kurumlar vergisi istisnasından %22'lik istisnadan yararlanabilmek dolayısıyla geçişler göstermesiyle birlikte dolar TL kurunda şurada bir 15.50 seviyemiz, buradaki 15.40 ve belki de bir 15.20 seviyesine doğru dolar TL kurunda aşağı yönlü ataklar izleyebiliriz. Fakat benim için dolar TL kurunda asıl olan bölge 12.70 seviyesinden geçen bölge. Buradaki 12.70 seviyesi altında ben bir kapanış görmedikçe sevgili dostlarım, bunu çok sık tekrarladık. Önceki videolarımızda da devamlı izlemişsinizdir. Ben bu 12.70 seviyesi altında bir kırılım görmediğim müddetçe yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla elimdeki dolar miktarını henüz bozmaya yanaşmam. Benim için 12.70, burada da bir 16.25 bant aralığı dikkatli bir şekilde izlenmesi gereken bant aralığı olarak düşünmekteyim. İlerleyen günlerde FED'den gelecek açıklamalar doğrultusunda bu enflasyonist ortamın şu an için altın tarafına yaradığı görülmekte. Fakat bunun piyasalardan tekrardan fiyatlanmaya başlamasıyla birlikte ben bizlerin dolar TL kurunda tekrardan yönü maalesef ki yukarıya çevireceği düşüncelerim devam etmekte. Burada da benim için 15-25 ilk etapta ve üzerinde 16-25 seviyelerine doğru giden bir dolar TL kurunu bizler göreceğiz gibi düşünüyorum. Hala 12.70 seviyesi altında bir kapanış dolar TL kurunda yaşamadığımız sürece. Altın tarafına baktığımız zaman altın tarafında özellikle 1837 bölgesi benim için çok önemliydi. Ons altında 1837 dolarlar üzerinde kalma çabası devam ediyor. Ons altın 1837 dolar seviyesi üzerinde kalışlarını devam ettirebiliriz arkadaşlar. 1860 dolar seviyesine doğru ikinci bir atak yukarı yönlü yapma ihtimali de oldukça yüksek. 1837 dolar üzerinde 1860 dolar beklentimiz var. Burada da gene destek Forex kullanan arkadaşlarımız için 1828 ve 1808 dolarlar şeklinde takip edilebilir. Gram altın tarafına baktığımız zaman gram altında da ufak çaplı gerilemeler, dolar kaynaklı ufak çaplı geriye çekilmeler yaşanıyor. Her ne kadar da gram altında geriye yönlü çekilmeler olsa da ons bazlı olarak tekrardan 798 ve şuradaki 780 aralığında dolar TL kurunda yatay seyir, dolar TL kurunun etkisiyle gram altın tarafında yatay seyir devam etmekte sevgili dostlarım. Gram altın tarafında bizler için dikkatli bir şekilde takip etmemiz gereken en önemli seviyeleri önceki videolarımızda da sizlerle sürekli zaten paylaşıyorduk. Bu videomuzda da gene paylaşalım. Aşağıda şu an için 782, yukarıda da 804 bantları arasında sıkışmış bir gram altın sizlerle birlikte takip ediyoruz. Benim gram altında da gene beklentim şuradaki alt seviyeden geçen 750, buradaki 750 seviyesinin altında bir kapanış görmedikçe ben gram altında da gene pozisyonlarımı bozmam. Çünkü burada benim hala beklentim bir 950 TL seviyesine doğru gram altında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği yönündedir. O yüzden 782 altında bir kapanış görmedikçe bu düşüncem hala değişmiş değil. Kısada 782. 782 altında eğer kapanışlar görebilirsek 768 ve 760 seviyelerini tekrardan sizlerle birlikte burada takipte kalırız. 750 orta ve uzun vadecilerin takip etmesi gereken önemli seviye. Bu seviye kırılmadığı müddetçe gram altında ons bazlı ve dolar bazlı olarak yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecektir şeklindeki düşüncem hala da geçerliliğini koruyor sevgili dostlarım. Hemen gümüş yorumlamaya başlayalım. Gümüşte bizler için seviyelerimize hemen bakalım. Gümüşte de gene yukarı yönlü güzel hareketler gördük. Burada da gümüşte haftalık bazda takip ettiğimiz bir grafik mevcut. Bu grafikte de artık bizler için 23 dolar seviyesi önemli bir destek olmuş durumunda gümüşün
ons tarafında, evet, şuradaki 23 dolarlar artık bizim için önemli bir destek ve yukarıdaki ilk kısadaki gümüş ons hedef bölgemizde 23.70 seviyesini takip edeceğiz. Evet sevgili dostlarım, 23.70 seviyesini takipte kalacağız. 23.70 seviyesinin önemi, burada bir kapanış yakalayabilir isek tekrardan buradaki seviyemizi de 24.35'e kısada bir yükseliş şeklinde gümüşün ons tarafında yukarı yönlü takip etmeye devam ederiz. Gümüş gram. Evet, gümüş gram analizimize de hemen geçelim. Gümüş gram takip eden arkadaşlar için önemli seviyeler, kritik seviyeler hangi bölgelerden geçiyor? Bunları da sizlerle birlikte bulmaya çalışalım. Gümüş gramda bizlerin takip ettiği bir destek 10-10 desteği demiş, direnç bölgesi şu an için 10-10 bölgesinden geçen bir direnç bölgesi. Şuradaki 10-10 seviyesini bizler için, yani 10 lira 10 kuruş seviyesi gümüşün gramında bizler için önemli bir seviye ve takip ettiğimiz önemli bir seviye. Aşağıda da 790 10 lira 97 kuruş civarından geçen destek. Alanımız şu alan içerisinde, yani bu bant aralığı içerisinde 10.97 ve 10-10 bantları arasında bir kanal hareketi şeklinde devam ediyor. Asıl gram gümüşte bizlerin takip etmesi gereken, tekrardan bir yükseliş kanalı açabilmemiz için takip etmemiz gereken alan ise 10 lira 10 kuruş seviyesinden geçen bölge. Bu seviyenin üzerine bizler atmayı başarabilir isek gram gümüşte de tekrardan bizler bir 11 TL kısada bu seviyeleri tekrardan konuşur hale gelebiliriz. O yüzden gümüşün gramını takip eden arkadaşlarımız da sıkı bir şekilde bu verdiğimiz seviyeleri takipte kalsınlar. Evet sevgili dostlarım, fazla uzatmayalım. Hafta sonuna da girmek üzereyiz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.